Bir parça kekten herkese selamlar. Cruella, kötünün de kötüsü. Bu bir tık tuzağıydı, film gayet iyi. Neden böyle bir başlık koyduğumu birazdan açıklayacağım tabi. Zaten film muhtemelen en iyi kostüm tasarımı Oscar'ını alacak ve birkaç dalda daha Oscar yarışına dahil olacak. Her neyse, filmi spoiler vermeden seri bir şekilde inceleyeceğiz. Kostümüne, kurgusuna, renklerine ve hikayesine hızlı bir bakış atacağız. Hazırsanız başlayalım. Film, Estella adında güzel bir kızın kötü bir karaktere dönüşümünü anlatıyor. Filmin hikayesi bu yüzden ilgimizi çekmeyi başarıyor. Çünkü değişim hikayelerinden etkileniriz. Başarı hikayeleri gibi. Çünkü başarı hikayelerindeki değişim bir insanın bize neler yapabileceği konusunda umut verir. Bu yüzden her filmin sonunda karakteriniz bir değişime uğramış olmalıdır. Tabii eğer Nuri Bilge'nin çekeceği bir senaryo yazıyorsanız o başka. Aynı zamanda bu değişim oyunculuğu da ön plana çıkarıyor. Bu da Emma Stone'a yarıyor. Filmi izlediğinizde Emma Stone'un bu değişimi çok iyi hissettirdiğini ve tek planda nasıl duygu değişimini gösterebildiğine şahit olacaksınız. Tabii işi oyuncuya bırakmadan bu değişimi izleyiciye hissettirmek için hikayenin başının ve sonunun birbirlerini hatırlatmaları gerekir. Cruella filminin başında bir doğum görürüz. Başı doğumla başladıysa sonunu tahmin etmek çok da zor değil. That necklace is the reason I'm dead. Merak etmeyin, bu pek spoiler sayılmaz. Aynı zamanda bu karakterin Estella ve Cruella arasında değişen çift kişiliğini saçıyla birlikte Cruella'nın fotoğraf çekildiği sahnelerin bazılarında tek kare de olsa bize göstermişler. Yüzünün yarısına flash yerine kırmızı bir şey patladığını görebilirsiniz. Ancak bu hikayede dikkat etmemiz gereken başka bir şey var. Karakterimiz kötü bir karakterse izleyici bu karakteri niye sevsin? Kötüleri kim sever? O yüzden hikayenin başında bu karakteri sevdirmek için bir şeyler yapmalısınız. Bu yüzden hikaye Cruella'nın çocukluğundan başlıyor. Çocukları severiz çünkü masumdurlar. Böylece o kötü karakterle özdeşleşmiş oluyoruz. Çünkü hepimiz bir zamanlar çocuktuk. Tabii bir de çocuğun başına gelen kötü bir olay film boyunca karakterin tarafında olmamızı sağlıyor. Ama buraya girmeyelim, spoiler olmasın. Yine de başka bir filmden örnek vereyim. Mesela mafyalar kötüdür. Kimse bir mafyayı sevmez. Öyleyse bir mafya hikayesindeki mafyayı seyirciye nasıl sevdirebilirsiniz? Baba filminin başında bu yüzden bu sahne var. They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her. Gerçekten yardıma muhtaç bir kişiye yardım eden bir mafyayı görürüz. Aynı zamanda devletin sağlayamadığı adaleti de yine bu mafya sağlamış olacaktır. Suspended the sentence. They went free that very day. Blake Snyder buna "o kediyi kurtar" sahnesi demiş. Buna başka bir videoda daha detaylı gireriz. Ama bize bir mafyayı veya kötü bir kahramanı sevdirebilmek için hikayenin kuruluşunda bu tarz bir sahnenin olması gerekiyor. Tabii kahramanımız kötü olunca sorun bitmiyor. Normalde bir de filminizde bu kahramanın karşısına çıkan kötü bir karakter olması gerekir. Batman'in karşısına çıkan Joker ve Bane gibi. Ama kahramanımız Batman'deki gibi iyimser değil ki. Kahramanımız zaten kötü. O zaman ne yapmamız lazım? Kötünün de kötüsünü. Yani kötü kahramanın karşısına ondan daha da kötü bir karakter yaratmanız gerekiyor. Karşısında iyi bir karakter olursa yok, olmaz. Bu sefer kahramanımızdan kopup diğer karakterin tarafına geçeriz. Bu iki karakter arasındaki çatışma filmin hikayesini götürür. Cruella'da çok iyi bir şekilde kötünün de kötüsünü göreceksiniz. Tabii senaryoyu övdük. Yine de bazı ufak mantıksızlıklar var sanki. Mesela kızımız araba kullanmayı bile bilmiyorken nasıl oldu da hemen düz kontak yapıp arabayı çalıştırdılar? Bu nasıl bir masal ya? Neyse, senaryo kısmı fazla uzadı. Filmin kurgusu genelde hızlı ilerliyor. Çünkü iki karakter arasındaki çatışma moda üzerine kurulu. Ve moda algısı çok hızlı değişen bir şey. Kurgunun ritmi bu yüzden hızlı ilerliyor ve filmden sıkılmıyoruz. Aynı zamanda müzik de buna yardımcı oluyor. Tabii müziği her yerde kullanmak müziği anlamsızlaştırır. Filmde müziğin kesildiği zamanlar iyi ayarlanmış. Örneğin şu sahnede müzik kesiliyor ve bir an sessizlik oluşuyor. Sınıfa yeni gelen hocam mekana girdiğinde anlık oluşan gergin sessizlik gibi.
Filmin kurgusu genel olarak gayet iyi ama benim aklıma takılan yerlerden birini göstermek istiyorum. Ve bunu bizim düzeltip düzeltemeyeceğimizi de görelim. Spoiler yok, sıkıntı yok. İzleyelim. Your hair, is it real? Like my ball, I like to make an impact. Right. What was your name? Şimdi burada bir sıkıntı var. Emma Stone'u gördüğümüz bu 20 karelik plan aslında gereksiz ve rahatsız edici. Neden mi? Bu plan arada anlamsız bir boşluk yaratıyor ve devamlılığı bozuyor. Sanki Türk dizilerinde süre uzasın diye yapılan uzun bakışmaların kısa versiyonu gibi. Ve bu bir saniye bile sürmeyen plan seyirciyi rahatsız ediyor. En azından beni etti. Bu 20 karelik planı buradan kaldırırsak hem devamlılığı hem de duyguyu daha iyi vermiş olacağız. Tabii bu sefer de çekimin kesilmemiş hali elimizde olmadığı için görüntü atlamış oluyor ve bakış devamlılığını da bozmuş oluyoruz. Onun için de bu iki planın arasında görünmez bir geçiş yapmayı denedim. Şimdi aynı sahneyi bir de Kek'in versiyonuyla izleyelim. Your hair, is it real? Like my ball, I like to make an impact. Right. What was your name? Bu şekilde hem 20 karelik bir görüntüyle seyircinin algısını zorlaştırmamış oluyoruz hem de aradaki devamlılık sorununu çözmüş oluyoruz. Bence bu versiyon daha iyi oldu. Karar sizin. Her neyse, kurguya da çok takılmayalım ve biraz da Oscar'ı alacağı kısımdan bahsedelim. Kostümler. Bir filmde saç gibi kostümler de çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü çerçevede gözükecek şeyler bunlar. Karakterin iyimser tarafını beyaz, kötümser tarafını siyah ve kırmızı çağrıştırıyor. Bu yüzden filmin beyazı, siyahı ve kırmızısının daha yoğun gözüktüğü, yani diğer renklerin canlı olmadığı bir film görüyoruz. Yani filmde bunun gibi canlı bir mavi göremiyorsunuz. Bazı sahnelerde sıcak renklerin yoğunluğu açıkça görülebiliyor. Bu da Cruella de Vil, yani şeytandan geliyor. En sıcak renk kırmızı, yani şeytana atfettiğimiz renk. Kostümlerde ya sarı, ya kırmızı ya da siyah olarak karşımıza çıkıyor. Kostümlerle ilgili dikkatimizi çeken başka bir şey de otorite altında çalışan kişilerin kostümleri. Karakterimiz işte değilken kıyafetleri daha rahat ve bol. Ancak işteyken otorite baskısı kıyafetlerine de yansıyor. Çok sıkışık ve dar. Bir noktadan sonra karakterimiz kendi kişiliğini de bu kıyafetin içine sıkıştırıyor. Yürümekte bile zorlanacak kadar darlaşıyor. Bu tarz rahatsız edici kıyafetlere hem okulda hem de çalışma ortamında rastlıyoruz. Ne yazık ki ikisinde de bir otorite var. Belki gerçek hayatta da tasarımcılar çalışırken bu otorite baskısını fiziksel olarak da hissedelim istiyordur. İşteki sıkışıklığı ve baskıyı gösteren başka bir şey de boynumuza taktığımız şeylerdir. Kravat ve papyon gibi şeyler. Aslında bu tamamen otoriteye boyun eğmek gibi bir şey. Köpeği kendinize göre yönlendirmek için taktığınız tasma gibi. Filmde de karakterimiz bir bölümde otorite altında değildir. Bu sırada boynunda kravat gibi şeyler yoktur. Otorite altına girip çalışmaya başladığında kravat gibi şeyler görmek mümkündür. Aynı şekilde başı bir yere bağlı olmayan arkadaşlarında da kravat gibi şeyler gözükmez. Ama diğer otorite altında çalışan kişilerin boynunda hep bir şeyler vardır. Hem de otoritenin altında ezildikleri kadar büyük, göze batan şeyler. Buna bir örnek daha verebilirdim ama onu sadece göstereyim. Filmi izlediğinizde bu kostümü daha iyi anlayacağınızdan eminim. Yani kısacası Cruella filmindeki gibi kötü bir karakterin hikayesini anlatmak istiyorsanız karşısına ondan da kötü bir karakter yaratmalısınız. Ve filmin görünüşüne saçların ve kostümlerin büyük etkisi olduğunu da hesaba katın.